Bir şehir düşünün. Güneşin hiç doğmadığı sokaklar, rüzgarın sesi olmayan avlular, duvarları toprağın değil taşın karanlığından örülmüş bir hayat. Kapadokya'nın yumuşak tüf kayalarının içine kat kat ve sabırla oyulmuş bir dünya. Adı Derinkuyu. Bu hikaye açık gökyüzünde başlamıyor. Bir merdivenin başında başlıyor. Yüzeye veda eden, gölgenin içine doğru inen bir merdiven. İlk adımda serinlik yüzünüze çarpar. İkincisinde sessizlik kulaklarınızı örter. Üçüncüsünde dışarıdaki zamanla bağınız incelir. Aşağıda bambaşka bir ritim işliyordur çünkü. Burada sabah lambanın yandığı andır. Akşam fitilin kısılışı. Kapadokya bu işe zemin hazırladı. Milyonlarca yıl önce patlayan volkanlar, yığdıkları tüfle yumuşak ama dirençli bir katman bıraktı. Kolay oyulur, doğru planlanınca sağlam kalır. Doğa elini uzattı, insan aklı o eli tuttu. Kaz dedi, içine yerleş. Derin kuyu böyle bir davetin karşılığı gibi. Yüzeyde peri bacaları, altta nefes alan bir labirent. Modern dünyada bu kapı tesadüfen aralandı. Bir evin duvarı onarılırken eski sıvanın arkasında soğuk bir esinti bulundu. Küçük bir yarık, ardından karanlığa inen taş merdiven. Işık vurdukça toz havalandı. Merdiven bitti. Başka bir merdiven başladı. Oda bitti, tünel açıldı. Ne kadar gidilse o kadar derinleşen bir ağ. Sanki kasabanın yer altındaki yansıması. Sanki zamanın dışında büyümüş bir şehir. İlk bakışta savunma için oyulmuş bir sığınak sanırsınız. Sonra ayrıntılar konuşmaya başlar. Havalandırma şaftları yukarıyla görünmez bir alışveriş kurar. Temiz hava içeri süzülür. Duman yolunu bulur. Kuyu ağı suyu ulaşılır kılar. Bazı kuyular yüzeyle, bazıları daha derin kaynaklarla bağlanır. Suyun sesi şehirde atılan sessiz bir nabız gibidir. Bir de kapılar vardır. Dairesel, ağır, inatçı taş kapılar. Bir tehdit anında tek hamlede koridoru kapatabilecek kadar iyi düşünülmüştür. İçeriden çevrilir, dışarıdan açılmaz. Tüneller kasıtlı olarak dardır. Kalabalık bir gücün hızını keser, savunana zaman kazandırır. Her kıvrım bir karar, her daralma bir taktik. Kimlerin yaşadığına gelince, cevap tek bir çağda kilitli değil, izler üst üste düşer. Farklı dönemlerin nefesi aynı duvarlarda kalır. Erken oyuklar bir yerlerde başlar, yüzyıllar geçer, şehir genişler. Çatışmaların arttığı zamanlarda bu katlar bir sığınağa dönüşür. İnancın baskılandığı çağlarda küçük odalar ibadet ve eğitim için ışık olur. Derin kuyu yalnızca saklanmak için kurulmadı, sürdürmek için kuruldu. Hayatta kalmak yetmezdi, insan gibi yaşamak da gerekiyordu. Burada sabah ekmek kokusuyla anlaşılır. Kaya duvarlı mutfakta düşük ateş yanar. Tavan isbağlar, kil kaplarda tahıl bekler, duvar nişlerinde yağ lambaları titrer. Birinin eli küçük bir ocağa su koyar. Başka biri duvarın kıyısındaki taş değirmende tahılı öğütür. Sesler alçaktır. Tünellerin ritmine uymayan hiçbir hareket yoktur. Üretim köşeleri düzenlidir. Kayaya oyulmuş preslerde üzüm ezilir. Kanallar şırayı amforalara taşır. Bir odada buhar yükselir. Ötekinde yağın kokusu. Zaman ağır ama bereketlidir. Her oda bir işlevde bakar. Dağınıklığa yer yoktur. Yer dardır çünkü. Ama zihin geniştir. Hayvanlar da bu düzenin parçasıdır. Derinlerde bile yük paylaşılır. Saman serili bölmeler vardır. Yem olukları, bağlama noktaları. Sessiz yoldaşlar günün yükünü hafifletir. Ayak sesleri kısa ve ritmiktir. Toz havada asılı kalır. Bir an için zaman sabitlenir, sonra tekrar akmaya başlar. Küçük odalardan birinde duvar nişleri görünür. İnce çizilmiş işaretler, belki dualar, belki hatıralar. Odanın akustiği kontrollüdür. Ses yankı yapmaz. Fısıltı yumuşar. Lambanın ışığı oymaların kenarında dolaşır. Bu küçük alanlarda büyük anlamlar saklıdır. İnsan anlam bulmadan dayanamaz. Savunma kaba güce değil plana dayanır. Dar boğazlar düşmanı tek sıraya dizer. Taş kapılar ağır bir nefesle yerine oturur. Tehlike büyürse bir alt kata çekilinir. Üst kat izole edilir. Havalandırma dumanın yönünü belirler. İçerisi yaşanır kalır. Dışarı cesaret isteyen bir labirente dönüşür. Yolu bilmeyen kaybolur. Bilen bir kapının kıyısında bekler. Yerin altında yaşamak kolay mı? Değil. Işık sınırlı, ısı sabit, nem bazı bölümlerde ısrarcı. Bu yüzden plan akla dayanır.
Hava akımı gözetilir. Mekanlar dönüşümlü dinlendirilir. Suya erişim, atık yönetimi, yolların temizliği, her biri görünmez kurallara yazılıdır. Buradaki düzen, yüzeydeki alışkanlıkların gölgeye uyarlanmış hali gibidir. Zaman burada farklı akar. Güneş yok. Fitilin boyu saati belirler. Ritüeller günü işaretler. İş paylaşıldıkça sükunet çoğalır. Kalabalığın barışı aklın sessizliğinde bulunur. Tüneller uzar, sabır büyür. Her adım bir topluluğun birbirine verdiği söz gibi atılır. Burada birlikte kalacağız. Derin kuyuyu anlatırken efsaneler kapıyı çalar. Bunu insanlar mı yaptı diye sormak kolaydır. Ama duvarlarda keski izleri var. Tüneller insan ölçüsünde. İhtiyaçlarla biçimlenmiş bir mimari bu. Yüzyıllar boyunca katman katman büyüyen bir organizma. Her yeni kuşak bir taş daha koymuş. Efsaneler cezbedici, gerçekse daha etkileyici. Bugün bu dünyanın kapıları ziyaretçilere açık. Fakat her ziyaret bir sorumluluk demek. Işık ve ısı dengeyi bozar. Adımların çokluğu duvarların nefesini değiştirir. O yüzden modern koruma görünmez bir dikkat ister. Rehber ışıkları zayıftır, bariyerler sessizdir, tabelalar az ve özdür. Burada misafir olduğumuzu, bir şehrin mahremine girdiğimizi unutmamak gerekir. Belki en kıymetli soru şudur: neden? Neden yüzeyden çekilmek? Neden yerin altına inmek? Korku mu? Evet, bazen. Strateji mi? Elbette. İnanç, topluluk, dayanışma, hepsi. Ama bunların üstünde başka bir cevap daha var. İnsan zor zamanda yalnız saklanmaz. Yeniden kurar. Karanlığa iner. Düzen kurar. Sonra fırsat bulduğunda yeniden yüzeye çıkar. Derin kuyu bu yeteneğin taşta donmuş hatırası. Son basamakta geriye dönüp bakarsınız. Dar koridor biraz önce geçtiğiniz kapıya doğru uzanır. Işık azdır ama yeterlidir. Orada taşın içinde atılmış emek, sabır ve akıl tek bir sessiz cümleye dönüşür. Birlikte yaşarsak derinliğin bile bir sınırı yok. Belki de asıl güç her şeyi göstermek değil, gerektiğinde derine çekilip varlığını koruyabilmektir. Şimdi yukarı çıkalım. Gözleriniz yüzey ışığına alışırken yer altında bıraktığınız şehrin kalp atışını hala duyarsınız. O nabız tam kapanmaz. Bir gün yeniden inmek isterseniz sizi bekler. Taş kapı ağırdır ama içeriden bir dokunuşla tekrar açılır. Derin kuyuya dair aklınızda kalan ilk görüntü ne oldu? Taş kapının dev ağırlığı mı? Lambanın titrek ışığı mı? Yoksa merdivenlerin bitmeyen sabrı mı? Yorumlarda görmek isterim. Böyle hikayeler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.